Merhabalar herkese, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, şahane bir lif modelinin yapım aşamalarını paylaşmaya çalışacağım. Umarım modelimizi beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Bu iki güzel rengi kullanacağım. Yavru ağzı ve beyazla yapacağım modelimizi arkadaşlar. Tığımın da numarasını hemen şöyle göstereyim size. 9 numara bir 15 milimlik ucu çengelli tığ kullanacağım. Şimdi dilerseniz yapım aşamalarına başlayalım. Yavru ağzı ipimle zincir çekerek başlayacağım. Motifli bir lif olacak arkadaşlar. Bir motifini birlikte yapacağız. Kalanları ben tamamlayacağım. Sonra da birleştirmesini ve süslemesini hep birlikte yapacağız yine. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekiyorum. Baştaki ilmeğime geri dönüyorum. Şöyle ipimizi de araya alalım ve kaydırma yöntemiyle burayı bir sabitleyip küçük bir halka oluşturuyorum. Şimdi halkamızın içine geçelim. Şöyle bir sık iğne yaptım. Devamında 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Halkamın içine tekrar geçiyorum arkadaşlar. İlmeğimi çıkardım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 şeklinde bir üçlü trabzan yapıyorum. Devamında 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Şu başta çektiğimiz zinciri de bir trabzan sayacağız. Tekrardan halkamın içine geçtim. 1, 2 ve 2 şeklinde çıkarıyorum. Tekrar bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz yanına. 1, 2 ve 2. Sonrasında yine 2 zincir. Her iki trabzandan sonra 2 tane zincir çekerek devam ediyoruz. Yanına bir tane daha. Sonrasında araya 2 zincir. Ve tekrar 2 tane trabzan. Bu şekilde toplamda 6 tane yuvamız oluncaya kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Yani 6 tane de böyle ikişerli trabzanımız olmuş olacak. Ben tamamlayayım. Sonda bitimi tekrar nasıl bağlayacağız orasını da göstereyim. 6 tane ikişerli trabzanımızı tamamladık. Sona geldik arkadaşlar. Şimdi son yuvamızı yapacağız. Yine 2 tane zincir çekip burada zincir tepesine batıyoruz çektiğimiz ilk başlangıçta ve kaydırarak çıkarıyoruz ilk ilmeğimizi ve yandaki trabzanımızın üzerindeki ilmeği de alıp onu da kaydırarak çıkarıyoruz ve en son yuvamızın içine geçerek yine kaydırarak ilmeğimizi çıkarıyoruz. Devamında 1, 2 ve 3 tane zincir çekip aynı yuvanın içerisine üçlü trabzan zincirlerimizi de her seferinde bir trabzan sayacağız. Devamında 2 tane zincir ve aynı yuvanın içerisine 2 tane üçlü trabzan. Bu şekilde. Devamında yine 2 tane zincir, yandaki yuvaya geçiyorum. Yine bir üçlü trabzan, hemen yanına ikinci üçlü trabzan. Devamında 2 zincir ve aynı yuvanın içerisine tekrar 2 tane üçlü trabzan. Şimdi bu ikişerli trabzan bölümümüzü bitirdikten sonra 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyoruz. Yandaki sıradaki yuvayı atlayıp diğerine geçeceğiz arkadaşlar. İpimi aldım yine tığımın üzerine ve sonraki yani şu sıradakini atlayıp diğerine geçiyoruz. Yine önce 2 tane üçlü trabzan, araya 2 tane zincir ve aynı yuvanın içerisine tekrar üçlü trabzan 2 tane. 1 ve 2 zincir. Yandakine geçiyoruz. Yine üçlü trabzanlarımı yapacağım ikişerli şu bölümde olduğu gibi. Evet. Bu trabzanlarımı da tamamladım arkadaşlar.
Sonrasında 1, 2 ve 3 tane zincir. Baş tarafa, başladığımız yere geliyoruz. Zincir tepesinden ilmeğimi alıp kaydırıp çıkarıyorum. Diğer trabzanımın tepesindeki ilmeği alıp kaydırıp çıkarıyorum ve en son yuvanın içerisinden yine kaydırıp çıkarıyorum. Bu şekilde modelimizde böyle bir hafif bir çanak görüntüsü almaya başlayacak bu sırada. Şimdi devam edelim. 1, 2 ve yine 3 tane zincirle başlıyoruz. Yine bir üçlü trabzan, 2 tane zincir, aynı yuvamızın içerisine sonraki trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, bu bölüm tamam. 2 tane zincir ve yandaki bölüme geçiyoruz. Bunlara zaten şu yaptığımız trabzanların görüntüsüne de örgüde su taşı deniyor arkadaşlar. 2 tane zincir, aynı yuvanın içerisine yine trabzanlarımızı yaparak ikinci su taşımızı da hazırlamış olduk. 1 ve 2. Şimdi ipimi aldım. Tığımın üzerine bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu arada şimdi model kurmaya başlayacağız. Tekrar ipimi aldım tığımın üzerine. Şu alttaki su taşımızın olduğu bölümden şurayı da içine alarak ilk sıra su taşımızın olduğu yuvanın içerisinden ilmek uzatıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5'li fıstık yapıyorum. İpimi tuttum. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. Tuttuğum ipimi de buradan alarak 2 ilmeğimi birden çıkarıp bir fıstık oluşturuyorum. Devamında bir tane zincir. Yandaki su taşımızın içerisine geçip yine trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. İkinciyi yaptım. Araya 2 zincir ve aynı yuvanın içerisine yine trabzan. Devamında 1 ve 2 zincir. Yandaki su taşımıza geçiyoruz. Yine trabzanlarımızı yaparak su taşımızı oluşturacağız. 2 zincir. İlk trabzan ve ikinci trabzan. Yine model kuracağımız ikinci bölüme geldik bakın. Bir tane zincir. Fıstık yaparken ve fıstık bitiminden sonra sadece her seferinde sadece bir zincir çekiyoruz. İpimi aldım ve yine alttaki su taşımızın olduğu yuvanın içerisinden 1, 2, 3, 4 ve 5'li fıstık. İpimi tuttum. Hepsini tek seferde çıkardım. İpimi de aldım. 2 ilmeği birden kapatıyorum ve bir zincir. Başladığımız noktaya geri geldik. Yine zincir tepesinden ilmeğimi alıp kaydırıyorum. Trabzanımın üzerindeki ilmeğimi alıp kaydırıyorum ve yuvanın içerisine geçip kaydırıyorum. Yine 3 tane zincir. Her sıra başına geldiğimizde bu işlemi yapıp 3 tane zincirle sonraki sıraya başlıyoruz. Hemen yanına bir trabzan. Devamında 2 zincir ve sonraki 2 trabzanımız. Tekrar 2 zincir ve sonraki su taşımızı yapıyoruz. Bunu da tamamlayayım ben. Tekrar fıstık yapımını birlikte yapalım. İkinci su taşım da tamam arkadaşlar. Bir tane zincir. Yine fıstık yapacağımız için bir zincir çekiyoruz. İpi aldım ve şurada bakın yuvamız var. Hemen fıstığımızın yanında o yuvanın içerisine bir fıstık daha. 2, 3, 4 ve 5. Her seferinde 5'li fıstık. Tuttum, çektim hepsini birden. İpimi de aldım ve bağladım. Fıstık yapacağımız için tekrar bir zincir ve diğer taraftaki yuvaya geçiyoruz.
1, 2, 3, 4 ve 5. Tuttum, hepsini birden çıkardım. İpimi de aldım, 2 ilmeğimi birden kapatıyorum ve tekrar bir zincir. Yandaki su taşımızın içerisine geçip yine ikişerli trabzanlarımızı yapıyoruz. Araya hep 2 zincir. 1, 2 ve 2. 1, 2 ve 2. Yine burada 2 zincir çekip su taşımızın üzerine yine su taşı yapacağım. Sonraki puflarımızı yine birlikte yapalım. Su taşını tamamladım. Puf yapacağımız için, yani fıstık yapacağımız için bir tane zincir, hemen yandaki yuvaya 5 tane ilmek dolduruyorum. 5 çektim, ipimi de alıyorum ve kapatıyorum. Bir tane zincir, yandaki yuvaya geçiyorum. 3, 4 ve 5 tuttum, hepsini birden çektim, ipimi aldım ve ikisini birden kapadım. Tekrar bir tane zincir ve başlangıç noktasına geri geldik arkadaşlar. Zincir tepesine bir kaydırma, trabzan tepesine bir kaydırma ve yuvanın içerisine bir kaydırma. Sonrasında yine 3 tane zincirle trabzan, araya 2 zincir ve diğer trabzanlarımız. Burayı da yaptık. Yine araya 2 zincir ve su taşımızın üzerine yine su taşı yapacağım. Su taşımız tamam. Bir tane zincir. Bir fıstığımız vardı. Diğer sırada 2 fıstığa çıkardık. Şimdi 3 fıstığa çıkaracağız. Her seferinde fıstıklarımızın yanındaki yuvalara ve ortasındaki yuvalara fıstık yaparak başta ve sonda artırma yapıp her sırada bir tane fıstık sayımızı artıracağız arkadaşlar. İlkini yaptık. Bir zincir, her seferinde de fıstıklar arasına ve fıstık başlangıcı ve bitiminde birer tane zincir. Çektim, ipimi aldım ve kapadım. Bir tane zincir. Şimdi üçüncü fıstığımızı da sondaki yuvanın içerisine yapıyoruz. 4 ve 5 çektim, hepsini birden, ipimi aldım, kapadım. Tekrar bir zincir ve yine su taşımızı yapacağız. Ve sonrasında yine 2 zincir ve bu taraftaki su taşının üzerine yine su taşı yapacağız. Yine son kez puflarımızı birlikte yapalım. Evet, su taşını yaptım. Bir tane zincir arkadaşlar. Hemen yandaki yuvamıza geçiyoruz. Fıstığımızı yapıyoruz. 4 ve 5 tuttum. Tek seferde çıkardım. İpimi aldım ve 2 ilmeğimi birden kapatıyorum. Araya bir zincir. 2 puf arasına, 2 fıstık arasına. Dilim alışmış, hep puf diyorum. 2, 3, 4 ve 5 çektim, ipimi aldım, kapadım. Bir tane zincir. Her seferinde aynı işlemleri tekrarlayarak her sırada bir tane fıstığımızı artırmış olacağız arkadaşlar. 4 ve 5 kapadım. Bir tane zincirle yine zincirimizin tepesindeki ilmekten kaydırma yapacağız. Trabzan tepesindeki ilmekten kaydırma yapıp yuvanın içerisinden yine kaydırma yapıp sonraki sıraya yine başlayacağız. Şu anda şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde ilerleyecek modelimiz. 3 fıstığa kadar birlikte yaptık. Her seferinde aynı işlemi tekrarlayarak ben 5 fıstığa kadar artırma yapacağım arkadaşlar. Dilerseniz daha da sayıyı artırabilirsiniz. Daha büyük bir lif olsun derseniz. 5 fıstık oluncaya kadar
artırmayı tamamlayıp sonra da eksiltmeye geçeceğiz. O bölümü yine birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, 5 tane fıstığa kadar artırmamızı tamamladık. Her iki tarafta da 5 fıstığımız var. Şimdi eksiltmeye geçiyoruz. İlk sırayı birlikte yapalım. Yine kaydırmalarımı yaparak yuvamın içerisine kadar geldim ve yine aynı şekilde 3 tane zincirle başlıyoruz. Ve yine ilk su taşımızı oluşturacağız. İlkini yaptık. Araya 2 zincir. Yandakine geçiyoruz. Çok kolay bir model arkadaşlar. Acayip de zevkli bir model. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Ben bir İspanyol kanalda görmüştüm bunu. Çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi ikinci su taşını da yaptık ve yine bir tane zincir çekiyoruz. Artık eksiltmeye geçtiğimiz için baştaki yuvamızı boş bırakıp hemen iki fıstık arasındaki yuvaya geçiş yapıyoruz. Ve fıstığımızı yapıyoruz yine. 3, 4 ve 5. Tuttum, çektim ve kapadım. Yine bir tane zincir. Zincir sayılarımızda değişiklik yok arkadaşlar. Diğer sıradaki yuvaya geçtim. Doldurdum, çektim. İpimi de alarak tek seferde kapatıyorum. Yine bir tane zincir sonraki yuvaya. 3 tanesini yaptık. Yine bir tane zincir ve sıradaki yuvaya geçiyoruz. Yine bir tane zincir çekiyoruz ve buradan da hemen sıradaki ilk su taşımızın içine geçerek yine su taşımızı oluşturuyoruz. 1 ve 2. İki su taşının arasında hep 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Zincir sayılarında ve su taşlarının sayılarında herhangi bir değişiklik yok. Sadece fıstıklarda oynama yapıyoruz. Artırıp daha sonra da eksilterek devam ediyoruz. Buraya da geçişi yapalım. Yine bir tane zincir ve 2 fıstık arasına. 4 ve 5. Tuttum, çektim ve kapadım. Yine buraya da 4 tane fıstık yapacağız. Sonra sıra başına geleceğiz. Aynı şekilde kaydırma yöntemiyle. İlk su taşımız, sonraki su taşımız ve yine aynı şekilde aradaki yuvadan başlayıp 3'e düşüreceğiz. Daha sonra 2'ye, daha sonra 1'e şeklinde bir tane fıstığımız kalıncaya kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Sonrasını tam bitim sırasında yine birlikte. Evet arkadaşlar, son fıstığımızı da birlikte yapalım. Bu tarafın son fıstığını yaptım. Diğer tarafın son fıstığını da birlikte yapalım. Son su taşımı yaptım. Yine bir tane zincir. Dediğim gibi zincir sayımız fıstıklar arası hiç değişmiyor. Son kalan 2 fıstığımın arasına geçiyorum. 2, 3, 4. Tuttum, çektim. Kapatıyorum. Bir tane zincir ve yine sıra başına geldik. Zincir tepesinden bir ilmek, trabzan tepesinden diğer ilmek ve yuvanın içerisinden bir ilmek daha. 3 tane zincir ve yine su taşımızı yapacağız. İkinci trabzanımı da yapıyorum. Ve 2 zincir çekip ikinci su taşımı da yapayım. Sonra kapama işlemini birlikte yapayım. İkinci su taşımı da yaptım. Son trabzanı yaptıktan sonra herhangi bir zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Puhumuzun, fıstığımızın üzerinde atlayıp direkt sıradaki
su taşımızın içerisine geçip bu arayı sıfır bir şekilde kapatıyoruz. Yine su taşı yapıyoruz aynı şekilde. 1 ve 2. Şu iki su taşımızı olduğu gibi yapıyoruz arkadaşlar. Yani 2 zincir. Sadece pufların üzerinden geçerken herhangi bir su taşı, zincir çekmiyoruz. Bunu da yapıyoruz ve sonlandırdık. Yine sıra başına hiçbir zincir çekmeden pufumuzun üzerinden atlayıp bakın baştaki yine zincirimizin tepesine geçerek ilmeğimizi kaydırıp çıkarıyoruz. Ve bu şekilde bitiriyoruz. Bir tane de zincir çekip bitirmiş olduk. İpinizi de iç taraftan ilmek aralarından geçirerek yedirebilirsiniz. Motifimiz, bakın ilk motif bu şekilde arkadaşlar. Böyle puf puf iki katlı çok güzel bir çiçek oluşacak inşallah. 3 tane yavru ağzı, 3 tane de beyaz motif yapacağım. 6 taneye tamamlayacağım ben. 3'ünü yaptım. 2 tane daha beyaz motifimizden yapalım. 6'ya tamamlayalım. Sonra da birleştirmesini ve kenar süslemesini, daha sonra orta süslemesini de hep birlikte yapalım inşallah. Evet arkadaşlar, lifimizin motifleri tamam. Ben bir kısmını ekledim. Şöyle bakın. Şimdi son motifimizi de birlikte ekleyeceğiz. Başlangıcı da ben size göstereceğim hemen. Şöyle biraz uzağa aldım ki rahat görün diye. Başlangıç bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın. Şuradan hani bu su taşlarımızın aralarına ikişer tane geçişlerde zincir çekmiştik. Oradan sayıyoruz. İlkinden 1, 2, 3, 4 tanesini atlayıp 5. yani tam köşedeki su taşımızın içerisinden zincirimizin, daha doğrusu iki su taşının arasındaki iki zincirin arasından puf yapmaya başlıyoruz. Şimdi bu bölümü ilk başlangıç gibi düşünün. Azıcık yaklaştıracağım. Şimdi arkadaşlar, motifimizin tuttururken de birleştirirken de şu başlangıç bölümleri içe bakacak. Şu ağzı açık olan yerler dış tarafa bakacak. O şekilde tutun ve şimdi ilk başlıyormuş gibi düşünün. Su taşlarının arasındaki zincirlerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4'ünü atlıyoruz. 5. yani tam köşedekinden. Bakın bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Dilerseniz şöyle, ben rahat görün diye azıcık açacağım. Bakın bu su taşlarımızın arasında geçiş yaparken çektiğimiz iki zincir. Şimdi ilmeğimizi uzatıyoruz ve bu zincirimizin içerisine yapıyoruz puflarımızı. Yine aynı şekilde 2, 3, 4 ve 5 tane dolduruyoruz. Tutuyoruz. İpimizi de, tuttuğumuz ipimizi de alıp tek seferde kapatıyoruz. Buradan şimdi bir üsttekine geçeceğiz. Bir üstteki zincirli bölümümüze geçiyoruz. Bakın su taşlarımızın arasında. Şöyle göstereyim. Zaten oralar kendini çok rahat belli ediyor. Geçtim. İlmeğimi uzattım. Şimdi de bu zincirimizin içerisine yapacağız. Tutuyoruz. Tuttuğumuz ipi de alıp kapatıyoruz tek seferde. Buradan da bir üste çıkıyoruz. Bakın zincirler belli zaten. Pufları yapacağımız yerler gayet net belli. Geçelim. Zincirin içerisine sabitledikten sonra 5 tane ilmek dolduruyoruz. Tutup kapatıyoruz. Bu şekilde bütün şu üst bölüme gelinceye kadar, bakın şöyle göstereyim. Bu zincirlerimizin her birinin içerisine puflarımızı yaparak en tepeye kadar gelelim. Sonra geçişi yine birlikte yapalım. En tepeye geldim arkadaşlar. Yine zincir içerisine geçtim. Bir düğümle sabitledim. Buraya da pufumuzu, fıstığımızı yapalım.
tuttum, topladım. Şimdi buradan karşı tarafa geçiyoruz. Bakın bu tarafta da yine zincirlerimiz belli. Fıstık yapacağımız yerler belli. Karşı tarafın en üstüne, zincirin içerisine geçiyoruz. Yine bir düğümle burayı sabitliyoruz. Daha sonra pufumuzu yapıyoruz. Puf diyorum ama fıstık da deniyor, puf da deniyor. Ağız neye alışırsa onu tekrarlıyor. Şimdi buradan da aşağıya iniyoruz. Bakın. Alttaki zincire inip yine bir düğümle burayı sabitleyip bu zincirin içerisine yapıyoruz pufumuzu. Bunu da birlikte yapalım. Hep 5 tane dolduruyoruz arkadaşlar. Motiflerimizdeki fıstıklarımız da beşliydi. Kenarlarda 5 dolduruyoruz. Burada da yine şuradan sayın bakın. 1, 2, 3, 4 tane kalıyor. 5'inci de bitireceğiz. Yani yine köşede bitirmiş olacağız. Şimdi ben köşeye kadar geleyim. Bitim noktasında yine sizlerle paylaşayım. Evet, son pufumu yaptım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 tanesi kalıyor. Son şurada bir alttakinden, yani köşe zincirimin içerisinden yine bir düğümle bu bölümü sabitlemiş, bitirmiş oluyoruz. Şimdi ilk başladığımız motifimizin, bakın pufun yaptığım zincirin içerisinden, pufun yanından hemen şöyle göstereyim. Yine ilk pufu başladığımız zincirin içerisinden geçirip sabitliyoruz. Bir tane zincirle de bağlayıp çıkarıyoruz. Şimdi dikeceğiz. Tek kat taktım iğneme ipimi. Onu da söyleyeyim. Hani çok belli olmasın diye arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Bakın iki motif arasında şu bağlantı yerinden ilk geçirelim ipimizi, iğnemizi. Daha sonra da yine aynı yerden, bakın buradan alıyorum ve karşı taraftan da alıyorum. Önce burayı bir şu iki yakın yerden sabitleyelim başlangıcı. İnşallah rahat görüyorsunuzdur. Daha sonrasında da bakın arkadaşlar, alttaki zincirimize geçiyoruz. Hani şurada boş bıraktığımız zincire geçtim. Oradan geçirdim. Ve karşı taraftan da onun karşısına denk gelen beyaz zincirimin içerisinden geçirdim. Böyle tarif edeyim, daha rahat anlaşılır olsun. Araları da sıkıştırın, şöyle çekin, çok açık kalmasın. Buradan tekrar yavru ağzı zincirin bir alttaki yavru ağzı zincirden geçirdim ve beyazını da ona denk gelen karşı zincirin içerisinden geçirip böyle tel yaparak zincirler arasında karşılıklı geçiş yaparak dikiyoruz. Burada da yine en alta iniyoruz. Karşı tarafında en altından alıyoruz. Ve daha sonra da bakın burası tamam. Herhangi bir ip de belli olmuyor, bu şekilde dikebilirsiniz. Son bitime geldiğinizde de buradan birkaç ilmek arasından şöyle iki kez de dolayalım. Tutturma işimiz de bittikten sonra ipimizi keselim ve bütün motiflerimizin aralarını bu şekilde dikelim arkadaşlar. Evet, son motifimi de diktikten sonra arkadaşlar ipimi kesmiyorum. İpimiz burada, bakın aşağı kadar indik. Şimdi şöyle her bir motifimizin içinden şöyle yine tel yapar gibi geçirelim iğnemizi. Bakın bu şekilde. Bir de ortadan dikiş atacağız. Her bir motifimizin en alt bölümünden geçirin. Üstlere çıkmasın iğneniz, ipiniz. Bakın bu şekilde. Geçerek sona kadar gelelim arkadaşlar.
Evet, lifimizin tutturma bölümü de tamam arkadaşlar. Bu görüntüde olacak. Bir orta bölümüne çiçek yapacağız arkadaşlar. Çiçeğimizin de hemen şöyle hızlıca anlatımını paylaşayım sizlerle. Yavru ağzı ipimle başlıyorum. Şöyle aldım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim ve şurada alttaki zincirime geri dönüyorum. Burayı bir kaydırarak küçük bir halka oluşturdum. Şimdi devamında 2 ve 3 tane zincir. Halkamın içerisine geçiyorum. Şöyle bir küçük trabzan, ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar yanına bir ikili trabzan daha. Araya yine bir zincir ve bir ikili trabzan daha. Toplamda 8 tane yuvamız olacak arkadaşlar. Bu şekilde aralara birer tane zincir çekerek 8 tane yuva oluşturalım. Ben kalan kısmı tamamlayayım. Sonrasını yine birlikte. Evet, sona geldim. 7 tane yuvam hazır. Yine bir tane zincirimi çektim arkadaşlar. Son yuvamızı da başlangıçta yaptığımız yuvamızın içerisine geçerek bu şekilde tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane yuvamız var. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. İlk yuvamın içerisine tekrar geçiyorum ve buraya bir 7'li fıstık dolduracağım. 6 ve 7. Hepsini birden çekip topluyorum. Bir düğümle sabitliyorum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çekip ters çeviriyorum arkadaşlar. Şu zincirli bölümümüze bakın. Buradan hemen alttaki hemen pufumuzun, fıstığımızın dibindeki trabzanın şöyle arka kısmından alıyorum. Bir düğümle sabitliyorum. Devamında 1, 2 ve 3 tane zincir çekip tekrar düz tarafını çevirip yandaki sıradaki yuvaya geçiyorum yani. Arka bölüm böyle olacak. Zincir çekerek tekrar düz tarafını çevirip sıradaki yuvanın içerisine geçiyoruz. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir. Tekrardan yuvamızın içine 7 tane fıstık dolduralım. Çektim, sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Şimdi buradaki zincirimizin, hani dönüşte 3 tane zincir çekmiştik. O zincirin içerisine batıp burayı bir sık iğne ile sabitliyorum. Devamında yine 1, 2, 3 tane zincir çekip yine düz tarafını çeviriyorum ve sıradaki yuvanın içerisine geçip aynı işlemleri tekrarlıyorum. Yine 4 tane zincir, 7 tane 7'li fıstık, daha sonra çevirip yine buradaki zincirin içine batıp tekrarında 3 zincir çekip düz tarafını döndüreceğim ve bu 8 tane yuvamızın içerisine aynı işlemleri uygulayarak 8 tane fıstık yapacağız. 8 tane 7'li fıstık. Kalanları ben tamamlayayım. Ortasına yine bir tekli fıstık yapacağız. Onu da yapıp sonra da tutturmayalım. Evet, çiçeğimiz tamam arkadaşlar. Şimdi bunun ortasına tekli bir fıstık daha yapacağız. Onun için de beyaz ipimi alıyorum. Şöyle alttan birazcık pay bırakın. Parmağıma şöyle bir tur doluyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şöyle alt kısımdan ilmek çıkarıyorum bir tane. Ve buraya bir düğümle sabitliyorum. Şöyle sihirli bir halka oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bunun içerisine ilmeğimizi uzatalım. Yine tekli bir fıstık yapacağız. 3, 4. Bu şekilde bir 13-14 tane doldurun arkadaşlar. Bu halkanın içerisine doldurun. Evet, doldurdum. Ve hepsini birden çekip çıkarıyoruz. Bir düğümle sabitliyoruz. Halkamızın da ipinden tutup şöyle sıfırlayalım arkadaşlar. Bu ipi de birazcık uzatıp keselim. Yine bu tarafta da birazcık pay kalsın. Tekli fıstığımız da hazır. Bunu bu çiçeğimizin ortasına yerleştireceğiz. Bunun için de şöyle arka kısımdan
herhangi bir, bakın şöyle trabzanların arasından geçirin. İpi çıkarın. Karşı taraftan denk gelen yine trabzanın içerisinden şöyle yerleştirelim. İpimizi alıp çıkaralım. Bakın bu şekilde. Daha sonra da bunun arka tarafından bir 2-3 kez düğüm atıp sabitleyin arkadaşlar. Sonra da bu çiçeğimizi şöyle dikimini de göstereceğim ben size şimdi. Çiçeğimiz bu şekilde hazır. Bunu lifimizin ortasına dikeceğiz arkadaşlar. Hemen dikmeyi de şöyle göstereyim ben size. Tersini çevirin. Şuralardan bakın. Motiflerimizin hemen dibinden ve burada zincir çektiğimiz bölümden, fıstıklarımızın zincirinin olduğu bölümden karşı taraftan da zincirlerin içerisinden geçirerek böyle dikip sona kadar gelelim, çiçeğimizi ortasına yerleştirelim arkadaşlar. Dönüp geleceğim hepsinden tutturarak, sonra da son haliyle tekrar sizlerle. Lifimiz tamamlandı arkadaşlar, tamamen bitti. Şöyle bakın, puf puf, çok güzel, ben çok beğendim. Umarım siz de beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Arka tarafı da bu şekilde. Ben biraz küçük yaptım. Yaparken de söylemiştim. Dilerseniz artırma fıstıklarınızı daha fazlalaştırarak daha büyük bir lif elde edebilirsiniz. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Bugünlük de vedalaşalım. Beni izlediniz, bana zaman ayırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.